Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine fincanımızın enerjisini birlikte yorumlayacağız. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip eden, dinleyen tüm güzel kalplere kocaman sevgiler gönderiyorum. Şimdi eğer kanalıma ilk kez gelenler için söylüyorum. Sizler de hoş geldiniz. Bugün fincanımızda hangi mesajlar, hangi semboller, hangi sürprizler var birlikte göreceğiz. Şimdi niyetlerinizi alın arkadaşlar. Bakalım terveler bize bugün neler anlatacak. Fincanımıza odaklanalım ve falımıza başlayalım. Önce ben şöyle bir göz gezdirmek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonrasında da yorumlarımı yapacağım. Şimdi fincanın dip kısmıyla başlamak istiyorum. Sanki burada bana bir göz bu arkadaşlar. Oldukça net çıkmış. Fincanın en dibinde bu. Gözün etrafına doğru ise telveler böyle kenarlara doğru yayılmaya çalışmış. Figürlerini oluşturmuş zaten. Son dönemde zihninizi biraz meşgul eden ve üzerinizde ağırlık oluşturan bazı sıkıntıları gösteriyor. Bu bir şeyleri fazlasıyla düşünmüş, kafanızda büyütmüş olabilirsiniz. Ama telvelerin gözün çevresinden dışarıya doğru yayılıyor olması bu sıkıntıların yavaş yavaş dağılıp hafiflemeye başlayacağını gösteriyor. Yani biraz sıkıntı yapmışsınız arkadaşlar ama bu süreç kalıcı görünmüyor. Yani o kadar sıkıntı yapmayın demek istiyorum. Bunun haricinde sanki burada pelerini olan, sırtında pelerini olan çok belirgin bir figür. Sanki gökyüzüne doğru bu yükselmiş arkadaşlar. Bu kişi tek başına yükseliyor gibi görünse de aslında altta bir desteği var. Bir gücün yardımıyla yukarı taşınıyor. Çünkü bakın şurada hem silik bir süliyet, silik süliyetin içinde bir süliyet daha var. Yani desteğin bir gücün yardımıyla yukarı taşınıyor. Yani burada saklı kalmış, henüz tam olarak ortaya çıkmamış bir kişi var. Ya da bir enerji var. Bu figürün ilerleyen kısımlarda neye bağlanacağını özellikle bakacağım. Bu şimdi burada çok güzel bir aydınlık bir alan bu. Etrafı gerçekten tertemiz. Sanki bütün o ağırlıklar burada uzaklaşmış buradan. Bu bölümden sanki uzaklaşmış. Bir de burada arkadaşlar dipte yanan bir mum görüyorum sanki. Bana karanlıkta kalan bir konunun sanki aydınlanmasını, içinizde yeniden doğan bir umudu ve güzel bir niyetin canlı kalmasını anlatıyor. Sanki her şey bitti dediğiniz bir yerde küçük ama güçlü bir ışık yanmış arkadaşlar. Bu mumun ışığı da ferahlama ve önünüzün açılması enerjisini verdi bana. Şimdi burada peş peşe gelen çok güzel semboller var. Şimdi üst kısmına doğru ilerleyen bir kaplumbağa görüyorum aynı zamanda arkadaşlar. Fincanın ağız kısmına doğru ilerliyor. Kaplumbağanın yanında yukarı tarafa belirgin bir S harfi var. Şurada arkadaşlar. Ve
Şu kısmında da bir N harfi var. Bu isim, soyisim ya da sizin için anlam taşıyan bir kişiyle bağlantılı olabilir. Bir de şöyle de baktığımda burada, çünkü bakın, bir ay ve yıldız görüyor musunuz? Ay ve yıldız arkadaşlar. Ve hemen yanında çok net bir artı işareti. Böyle tuttuğumda da bakın, burada bir artı işareti var. Ayın önünde. Bu da olumlu bir gelişme, bir konuda destek veya güzel bir sonuç enerjisi verdi bana. Şimdi artı sembolünün hemen yanında büyük bir kaplumbağanın altında iki silüet daha görüyorum ben. Hemen şurada arkadaşlar. Bu iki silüetin pelerinli kişinin yönüne doğru bakıyor olması, yani bu tarafa doğru bakıyor olması, yavaş ama emin adımlarla ilerleyen bir süreç bu. Arkasından gelen iki kişi ve yukarı doğru yükselen o pelerinli figür arasında bir bağlantı var gibi arkadaşlar. Kaplumbağanın enerjisi de zaten acele etme, zamanı geldiğinde olacak diyor bize burada. Şimdi öncelikle tek tek yorumlarsam, kaplumbağa fincanın üst kısmına doğru ilerliyor. Bu bana yavaş ama sağlam ilerleyen bir süreci gösteriyor. Aceleyle olmayacak ama adım adım istediğiniz noktaya doğru giden bir gelişme var. Şimdi özellikle beklediğiniz bir konu varsa bunun zaman içerisinde sonuçlandığını düşünüyorum ben. Sonuçlanacağını. Şimdi kaplumbağanın yukarı doğru çıkması bu sürecin artık görünür hale geleceğine işaret arkadaşlar. Şimdi burada S ve N harfleri dedik. Burada bir kişinin baş harfi olabilir veya sizin için önemli bir yer, olay ya da konuyla işaret edebilir. S harfinin yukarıda olması bu kişi veya konunun önünüzdeki süreçte daha fazla gündeme geleceğini düşündürdü bana. Bu iki kişi, iki farklı kişi ya da iki farklı konunun birbirine bağlanmasını gösteriyor S ve N harfi. Bir görüşme, haberleşme, ortak bir mesele söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi ay ve yıldıza geldiğimde arkadaşlar, çok güzel bir sembol bu. Ay daha çok sezgileri artı iç dünyayı, yıldız ise umutları ve güzel gelişmeleri temsil ediyor. Bu konuda içinizden geçen bir dileğin veya beklentinin yeniden canlanması gibi bir enerji bu. Şimdi böyle tuttuğumuzda da burada bir artı görüyoruz. Bu da bir şeyin üzerine başka bir şeyin eklenmesi, destek, tamamlanma ve çoğalma anlamına gelir. Eksik gördüğünüz bir konuda destek almanız veya iki tarafın bir araya gelmesi gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi iki silüetin artının hemen altında, ay ile artının altında, yıldızın ya da kaplumbağanın altında aynı zamanda bu iki silüet. Özellikle sanki bu iki kişi yukarı doğru ilerleyen o süreci takip ediyor. Yani iki kişi arasında bir konuşma, karşılaşma veya ortak bir karar enerjisi de hissediyorum aynı zamanda. Ve en başta gördüğümüz bu pelerinli arkadaş. Bunlarla birlikte düşündüğümde burada güçlü bir şekilde yükseliş ve destek teması oluşmuş. Bu kişi gerçek anlamda bir insanı temsil edebileceği gibi sizin hayatınızda sizi ayağa kaldıran, güçlendiren bir kişiyi de, bir dönemi de simgeliyor olabilir arkadaşlar. Şimdi bütün figürleri bir araya getirdiğimde yavaş ilerleyen ama sağlamlaşan bir süreç bu. İki kişiyle bağlantılı bir gelişme, destek ve sonunda yukarı doğru açılan bir yol. Bu özellikle S ve N harflerinin burada boşuna çıkmadığını düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi bu tarafa doğru ilerlediğimde burada elinde bayrak tutan, bayrağı da bir kişi tutuyor yani. Aynı. Yani burada bir kişinin elinde oldukça belirgin. Arkadaşlar bakın şurada
bayrak. Hem bayrağın hemen altında ise dizini kırmış. Bakın şurada bir sürliyet var. Bakın bir dizini kırmış. Diz çöküyor tek diziyle. Karşısındaki kişi daha uzun ve daha heybetli. Bakın şurada bir kişi bu. Daha uzun ve daha heybetli bir kişi. Hatta bu sanki diğer kişinin elini öpüyormuş gibi. Yani dizini kıran kişi bu heybetli kişinin elini öpüyor gibi duruyor. Burada birebir anlamından ziyade sembolik olarak yorumladığımda burada saygı, bağlılık, birinin önünde eğilme ya da bir kişiden destek ve onay alma enerjisi hissettim. Bayrak da bu sahneye ayrıca bir önem katmış. Sanki bir kararın, bir sözün veya bir konuda verilen desteğin simgesi gibi çıkmış. Özellikle uzun olan figür burada güçlü ve sözü geçen bir kişiyi temsil ediyor arkadaşlar. Dizini kıran kişi ise bu kişiden bir şey talep eden, teşekkür eden veya onun desteğini kabul eden biri gibi çıkmış. Ve bütün bunların bayrağın altında gerçekleşmesi bana şunu düşündürdü. Bir konuda güçlü bir kişinin desteğiyle önünüz açılabilir veya önemli bir konuda birinden gelecek onay sizin için belirleyici olabilir arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir kelebek kanatları yukarı doğru ve bir kelebek de kanatları açık vaziyette. İkisi de uçuyor ama duruşları birbirinden farklı. Bir tanesi kanatlarını yukarı doğru birleştirmiş. Bu bana henüz tamamlanmamış, biraz daha zamana ihtiyaç duyan bir değişimi gösteriyor. Sanki bir şey dönüşüm aşamasında ama daha kendisini tam olarak göstermemiş. Şimdi diğer kelebek ise kanatlarını tamamen açmış ve doğrudan bize doğru, yani hanenin iç kısmına doğru ilerliyor. Güzel bir görüntü çünkü kelebek zaten dönüşümü ve yenilenmenin sembolü. Kanatlarını açarak içeriye doğru gelmesi güzel bir değişimin artık size doğru yaklaşmakta olduğunu söyleyebilirim. İki kelebeği birlikte düşündüğümüzde ise biri hala dönüşüm içinde, diğeri ise dönüşümü tamamlamış ve harekete geçmiş. Yani arkadaşlar beklediğiniz bir gelişme yavaş yavaş şekilleniyor ve sonunda sizin hayatınızın içine doğru geliyor. Şimdi burada bu kelebeklerin alt kısmında arkadaşlar iki ayrı figür dikkatimi çekiyor. Şimdi öncelikli olarak şöyle söyleyeyim. Şöyle baktığımda bakın burada bir kuş, büyük bir kuş dikkatimi çekti. Bakın bu da gagası. Gördünüz mü? Gözleri ve gagası. Daha çok bu bana bir baykuşu andırdı. Genelde sezgi ve dikkat, bir şeyin farkına varmakla ilişkilendiriyorum ben. Sanki burada gözünüzden kaçan bir detay var ve siz bunu çok yakında fark edeceksiniz. Özellikle bir konuda sessizce gözlem yapan ve her şeyi izleyen bir kişi de olabilir bu. Şimdi ikinci figüre gelmek istediğimde sanki burada ben bir fil kafası görüyorum. Bakın yine iki gözü, burada dişi ve şuraya uzanan bir hortumu var. Bakın burada kulakları. Sanki fil bana güçlü bir şekilde sabır, arkadaşlar, güç, kalıcılık ve geçmişten gelen bir konuyu anlatıyor. Şimdi baykuşun hemen yanında filin çıkması da ilginç bu arada. Önce fark etmek, görmek ve anlamak, ardından sabırla ve sağlam adımlarla ilerlemek gibi bir mesaj bu. Filin bu kadar belirgin çıkıyor olması uzun zamandır kulaklarıyla birlikte, çünkü fil kafası beklenen bir konunun artık daha kalıcı bir şekilde sonuçlanabileceğini düşünüyorum ben. Yani burada hızlı bir hareketten ziyade sağlam ve uzun vadeli bir gelişme görüyorum arkadaşlar.
Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar, fincanın burası kısmına geldiğimde burada büyük bir topluluk değil, küçük bir topluluk var. Birkaç kişinin bir araya geldi ama küçük grubun içine giriyormuşsunuz gibi bir görüntü var. Küçük bir grup bu. Ama bu insanların söyleyetleri çok net değil. Biraz silik bir grup. Bu da bana henüz netleşmemiş bir ortamı, kimlerin dahil olacağını veya bu buluşmanın nasıl gerçekleşeceğinin daha belli olmadığını düşündürüyor. Şimdi özellikle kalabalığın içinde arkadaşlar bir ünlem de benim dikkatimi çekiyor. Bakın hemen şurada. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Yaşanacak bir gelişmenin sizi şaşırtabileceğini veya beklediğiniz bir haberle karşılaşabileceğinizi gösteriyor olabilir. Yani bu küçük topluluğun içinde bir anda dikkat çekecek bir durum var. Ve bu topluluğun hemen üzerinde çok belirgin bir uçan kuş mevcut arkadaşlar. Kuş haber, mesaj ve hareketlilikle ilişkilendiriyorum ben. Burada kuşun yukarıdan uçuyor olması bu toplulukla bağlantılı bir haberin veya bir gelişmenin size doğru gelmesi şeklinde yorumlayacağım. Şimdi bir de burada bir Y harfi belirmiş arkadaşlar. Kişinin baş harfi olabileceği gibi bir yerin veya sizin için anlam taşıyan bir konunun da işareti olabilir bu. Şimdi bütününe baktığımda küçük bir topluluk. Bu topluluğun içinde beklenmedik bir gelişme, yukarıdan gelen bir haber veya Y harfiyle bağlantılı bir kişi ya da bir konu, yani süliyetlerin henüz silik olması da bana bu olayın daha tam şekillenmediğini anlatıyor. Ama kuşun net çıkması haber tarafının oldukça güçlü olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geçtiğimizde tabağımızın figürlerine de bir bakalım. Şimdi öncelikle şöyle bir yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar burada bize doğru yüzen bir süliyet var. Şimdi uç kısmına doğru yüzerek geliyor bu süliyet arkadaşlar. Sanki suyun içerisinde ilerliyor ve doğrudan bizim bulunduğumuz yöne doğru, yani bana doğru geliyor. Şimdi bize doğru, bana doğru harekete yaklaşan bir gelişmeyi, size doğru yaklaşan bir gelişmeyi, haber ya da bir kişinin size doğru gelmesini düşündürüyor bana. Yüzerek gelmesi de bu gelişmenin bir anda değil, adım adım ve kendi akışı içerisinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Tabağın geneli inanılmaz aydınlık ve ferah arkadaşlar. Hani içi de aynı şekilde oldukça açık ve temiz görünüyor. Bu bana üzerinizdeki ağırlığın, fincandaki ağırlığın tabakta dağıldığını, önünüzde daha ferah bir dönemin açılacağını söylüyor. Özellikle o fincanın içindeki yoğunluklardan sonra tabağın bu kadar aydınlık çıkması çok güzel. Sanki sıkıntılar geride kalırken önünüze doğru gelen bir haber veya gelişme için temiz bir alan bu arkadaşlar. Şimdi böyle baktığımda sanki bu yüzen kişiye seslenen bir kadın var burada ya da bir kişi. Ama bir kadını hissettim ben. Yani bu kadın kara kısmında, yani suyun başladığı yerde gibi duruyor. Ve karşı taraftaki kişiye doğru
Bu iki kişi arasında ulaşmaya çalışma, haber verme ya da bir çare enerjisi var. Şimdi kadının karada olması onun daha sabit bir noktada durduğunu, karşısındaki kişinin ise hareket halinde olduğunu gösteriyor. Sanki bu kişi bir yöne doğru ilerlerken arkasından başka bir kişi ona buraya bak der gibi sesleniyor. Bu gerçek bir konuşma olabileceği gibi geçmişten gelen haberin veya bir kişinin arkadaşlar yeniden gündeme gelmesi. Özellikle tabağın ve hane içinin bu kadar aydınlık olduğunu düşünürsek bu çağrıyı ben olumsuz değil bir iletişim ve haberleşme olarak yorumluyorum arkadaşlar. Şimdi fincanımızın içine yine bir ay doğmuş. Bakın şöyle çepeçevre arkadaşlar. Bir ayımız var yine burada. Şimdi sıkıntıları atmışız ama tabağımızın içine gördüğünüz gibi ay doğmuş. Etraftaki telvelerde biraz dağınık, sanki çöpe birikmiş bir alana benziyor. Yani şöyle şuradaki telveler. Şimdi ayın böyle bir görüntünün içinde çıkması bana bu süredir bir süredir zihninizi meşgul eden, sizi konuların olduğunu ama artık bunların temizlenip geride bırakılmaya başladığını düşündüm. Özellikle tabağın genelinin aydınlık, ferah da olması da bunu destekliyor. Kalan bir yani geçmişten kalan bir ağırlığın yavaş yavaş temizlendiğini ve daha aydınlık bir döneme geçiş yaptığınızı hissediyorum arkadaşlar. Çok da güzel çıkmış. Şimdi burada yine bir süliyet. Yalnız bu sülliyetin yüzü tabağın dış kısmına bakıyor. Ellerini de göbeğinin üstünde birleştirmiş. Bir ayağını dizinden kırmış. Sanki dışarıyla bağlantılı bir bu ama tabağın iç kısmına doğru değil bakışı. Şimdi bu duruş bana bekleyiş ve düşünme halini çağrıştırdı. Bir karar vermeden önce durup dışarıyı gözlemliyor bu kişi. Fincanın tabağın dışına doğru bakıyor olması kişinin dikkatini şu anda kendi hanesinden ziyade dışarıdaki bir konuya veya dışarıdan gelecek bir gelişmeye yöneldiğini düşünüyorum. Dizinin ayağından böyle kıvırıyor olması bu konuda bekleme, ilerlemeyi biraz erteleme veya temkinli davranma enerjisi verdi. Ama ellerinin bir arada olması tamamen dağınık olmadığını, aksine bir şeyin toparlanmaya ve kararını netleştirmeye çalıştığını hissediyorum burada. Bana göre dışarıdan gelecek bir gelişmeyi bekleyen fakat henüz harekete geçmek yerine gözlemleyen bir kişiyi verdi bana arkadaşlar burası daha çok. Bakın burada da bir sesleniş görüyor musunuz? Burada da giden birine sesleniliyor arkadaşlar. Bakın burada yüzen birine sesleniyordu. Burada da sanki koşarak ilerleyen birine hey dur dermiş gibi. Bakın kolu havada görüyor musunuz? Sanki burada yüzen birine sesleniyordu ama burada da şu anda dur bekle der gibi, bir eli havada ya da hoşça kal der gibi. Şimdi ben burada iki enerji dediğim gibi hissediyorum. Bir tarafta gitmekte olan, kendi yoluna ilerleyen biri, diğer tarafta ise onun arkasından son kez seslenen ve iletişim kurmaya çalışan biri. Şimdi buna göre bu yarım kalmış bir konuşmayı, söylenmek istenen son bir sözü veya kapanmamış bir konuyu temsil ediyor olabilir. Özellikle fincanınızda daha önce de iletişim ve haber sembolleri gördük diğer telvelerimizde. Burada bir kişinin diğerine ulaşma çabası oldukça dikkat çekiyor arkadaşlar. Ama karşıdaki kişinin yürüyüp gitmesi
bir yol ayrımı veya bir karar noktası var. Biri ilerlemek istiyor, diğeri ise henüz arkasından elini kaldırıp son sözünü söylemeye çalışıyor gibi arkadaşlar. Ya da hoşça kal der gibi. Bunu kendinize göre alın lütfen. Evet, falımız bu kadardı arkadaşlar. Yani fincanımızın ve tabağımızın bize anlattıkları bunlar. Bugün fincanımızda sıkıntıların yavaş yavaş dağılması, yükseliş, destek, beklenen haberler, iki kişi arasındaki iletişim ve önümüzün aydınlanması gibi güzel sembollerdi bunlar. Özellikle fincanımızın ve tabağımızın genelindeki o ferahlık arkadaşlar bana güzel bir enerji verdi. Umarım gönlünüzden geçen, niyet ettiğiniz güzel şeyler en doğru zamanda ve en güzel şekilde karşınıza çıkar. Benim gördüklerim ve hissettiklerim bu kadar, dediğim gibi. Hepinizin yolu açık, gönlü güzel, enerjisi yüksek olsun. Bir sonraki falımızda yeniden buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Bu arada yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Falımı yeni dinleyen kişiler için söylüyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü burada her gün bir fal bakıyoruz. Eğer uyumlandıysanız ve beni daha sonraları da dinlemek istiyorsanız bildirim zilinizi açın. Takip edin diyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.